Dün tüm dünyanın gözü kulağı İstanbul'daydı. Dolmabahçe'de önemli müzakereler gerçekleşti. Rus ve Ukraynalı heyetler 3 yıl aradan sonra aynı masaya oturdu. 2 saat süren görüşmelerden esir takası anlaşması ve müzakere sürecine devam kararı çıktı. Rusya ve Ukrayna karşılıklı olarak 1000'er esiri serbest bırakacak. Bu savaşın başından bu yana yapılan en büyük esir takası olacak. Her iki tarafın temsilcilerini İstanbul'da misafir ediyor olmamız, savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü irademizi gözler önüne sermektedir. Barış masası İstanbul'da kuruldu. Ukrayna ve Rusya heyetleri Dolmabahçe'de 3 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi. Yılan hikayesine dönen görüşmeler başladı. Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın heyetleri karşıladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da toplantıya katıldı. Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü zirvesinin ardından ABD'li bakan İstanbul'dan ayrıldı. Rusya-Ukrayna görüşmeleri ise Hakan Fidan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Fidan görüşmeleri hayati fırsat olarak niteledi. Savaş can almaya devam ederken ateşkesin bir an evvel hayata geçirilmesi kritik önem taşımaktadır. Ateşkesin müzakerelerle eş zamanlı olarak sağlanması yönünde de önümüzde bir fırsat bulunmaktadır. 2 yol bulunmaktadır. Yollardan biri bizi barışa götürecek bir süreci başlatacak. Diğeri ise daha fazla yıkıma ve can kaybına yol açacaktır. Taraflar bu yollardan hangisini seçeceklerine kendi iradeleriyle karar vereceklerdir. Fidan, barışa ev sahipliği yapan Türkiye'nin müzakerelerin olumlu sonuçlanması için her türlü desteği vereceğine işaret etti. Umutluyuz dedi. Barış için mümkün olan her türlü katkıyı sunmaya da hazırız. Yapıcı bir anlayışla müzakere ederek barışa ulaşmanın mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz. Yapılan üçlü zirve sonrası Ukrayna Savunma Bakanı Umerov'dan açıklama geldi. İstanbul'daki görüşmelerde 1000'e 1000 formülüyle esir değişimi konusunda anlaşmaya varıldı. İki ülkede 1000'er savaş esirini teslim etmeyi kabul etti dedi. Umerov yakın zamanda yeni müzakere olup olmayacağını duyuracaklarını da söyledi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya'nın barış istemediğini dile getirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ukrayna bu savaşı sona erdirmek için tüm gerçekçi adımları atmaya hazır. Putin'i heyetine gerçek yetki vermeye çağırdım. Öldürmelere tam bir son vermemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Rus heyeti müzakerelerde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ilhak edilmiş 4 bölgeden tamamen çekilmesini talep etti. Ukraynalılar reddedince Rus heyeti ayağa kalktı ve bir dahaki sefere 5 bölgeyi terk etmek zorunda kalacaklarını ilan etti. Ukrayna basınının haberine göre ise Ruslar müzakereler sırasında güvenli bölge oluşturmak için Sumy Oblastı'nı ele geçirmekle tehdit etti. 24 Şubat 2022'de başlayan savaş 3. yılı geride bırakırken Mayıs 2022'de Dolmabahçe'den kurulan masada istenilen sonuç elde edilememişti. Rus lider Putin'in tekrar İstanbul'da buluşabiliriz mesajıyla Ukrayna ve Rus heyetleri Dolmabahçe'de 3 yıl aranın ardından yeniden bir araya geldiler ve müzakereler yeniden yapılmış oldu.